Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun aradan sonra sıcaklar malum örgü öremiyoruz. Ben de bu bir ay boyunca Mickey Mouse örmeye çalıştım. Sıcaklarda da çok zor oldu. Otura kalka söke söke bir tarif çıkardım sizler için. Canlı yayında zaten malzeme listesini vermiştim. O yüzden şimdi direkt örgümüze başlayacağız. Mickey Mouse'umuz 43 santim boyunda. Daha ince iple yaparsanız küçük olur. Daha kalın büyük ip yaparsanız büyük olması istiyorsanız da kalın iplerle örün. Tavsiye ederim. Çok kocaman istiyorsanız kadifeyle de harika olur arkadaşlar. Evet, şimdi Mickey Mouse'umuzun ben bu sefer kafasından başlamak istiyorum. Önce kafa detaylarını unutmadan hemen örelim. Ben de çünkü bir kere ördüm. Elimde hazır sıcağıyla hemen kafayla başlayalım arkadaşlar. Evet, kafa için gerekli olan malzemelerimiz bir adet siyah, bir adet ten rengi. Ben lanosa ile öreceğim tekrar. Ten rengi elimde olmadığı için, danası olmadığı için kartopu amigurumi kotonla ördüm burayı da. Birbirine çok benziyorlar. Kalınlıkları aynı. O yüzden de ten rengi bununla öreceğim. Yine yüzü için de keçe lazım arkadaşlar. Gözü ve ağzı için keçemiz siyah, kırmızı, beyaz keçe lazım. Şimdi hemen kafamıza başlayalım. Evet, tarife başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, bu videoda Mickey Mouse tarifi yapıyoruz. Amigurumi dersi vermiyorum. Amigurumi dersi ayrı bir video içeriyor. Bunun başlama tekniklerin çok teferruatı olan bir iş onlar. Onunla ilgili bir sürü videolar çekilmiş. Onlardan faydalanın önce arkadaşlar. Mickey Mouse örmek istiyorsanız önce deneyim kazanın. Biraz ufaklarda başlayın. Bütün teknikleri öğrendikten sonra bu tür zor oyuncakları örmeye çalışın. Size tavsiyem. Şimdi sadece bir seferlik sihirli halkayı göstereceğim. Ondan sonra hep es geçmek istiyorum. Daha uzamasın diye. Şimdi sihirli halkamız için parmağımı doladım. Ve orta parmağıma ipimi 2 kere doluyorum. 1, 2. 2 kere doladım. Tığımı geçiriyorum içinden. Ve bir tane zincir yaptım. Ve ipimi sabitledim. Şimdi çıkardım. Sihirli halkamız bu. Bunun içerisine şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi buradaki ipimi çekiyorum. Ve çektiğimde burada küçülen, kısalan ipimi çekeceğim. Tekrar. Ve çok sağlam bir sihirli halka olmuş oldu arkadaşlar. Ve asla açılmaz. Size tavsiyem sihirli halkalarınızı bu şekil yapmanız. Evet. Şimdi ilk başladığım zincirime batıp ilmek kaydıracağım. Evet, zincir demişim, sık iğne arkadaşlar. Siz bunları anlayıverin lütfen. Evet, bir ilmek kaydırmıştım. Bir zincir çektim ve 6 tane sık iğne yapmıştık. Hepsinin içerisine şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Birinci, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğne, dördüncü, beşinci ve en son 6. Altıncıya çift battım. Bütün
6 tane sık iğnemin hepsine çift battım. Şimdi buraya bir renkli ip koyalım. Yerimizi belirleyelim. Evet, ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Üçüncü sıramızdayız. Şimdi bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek sık iğne yaptım. Bir çift. Çift dediğimiz sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapmak. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar aynı devam ediyoruz. 6 ile başladığımız için 6 tane arttırma olacak. Bir tek, bir çift. En son çiftle biteceğiz. Bir tek ve bir çift. Ve sayımız 18 oldu. Üçüncü sıramızı bitirdik. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Bu sefer 2 tek, bir çift. Arttığı için bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yaptığımız için her sıra artıyor bu şekil. 2 tek, bir çift. Bu şekilde en son 12 tek, bir çift yapana kadar her sıra bir tane artacak arkadaşlar. Şimdi mesela 2 tek, bir çift yaptık. Bir dahakine 3 tek, bir çift. Bir dahaki sıra 4 tek, bir çift. Bu şekilde 5 tek, 6 tek, 7, 8, 9, 10, 11 ve en son 12 tek, bir çift olana kadar kafamızın arttırma yerini yapacağız. Evet arkadaşlar, en son 12 tek, bir çift, 12 tek, bir çift yaparak sıramızı bitirdik. Arttırmamızı bitirdik. Ve toplam 84 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 14. sıramızı bitirdik. Şuradan da tekrar sayalım. İlk başladığımız birinci oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, 14. sıramızı arttırmayla bitirdik. Şimdi 14 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 14 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda tekrar bir arttırma yapacağız. Bir tane arttırıyoruz. 13 tane tek batıyoruz. 13 sık iğne örüyoruz. Evet, bu arada 28. sıradayız. Pardon, 29. sıramızı yapıyoruz. Bir tane arttırdım. 13 tane tek battım. Tekrar bir tane arttırıyorum. Yani bir ilmeğin içine 2 tane batıyoruz. Çift yapıyoruz. Tekrar 13 tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı tekrar yapacağız. Bir arttır, 13 tek ör şeklinde devam edeceğiz. Evet, 6 tane arttırma yapmış olduk. 29. sıramızda. Şimdi toplam sayımız 90 oldu arkadaşlar. Bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, arttırmadan sonra 6 sıra düz ördük. Şimdi artık kafamızı kesmeye başlıyoruz. Bunun için bir keseceğiz. Öndeki birer katlardan alıyoruz. Bir tane kesme yaptım. Azalttım yani. 13 tane tek batıyorum. 13 sık iğne örüyorum. Bundan sonra her sıra bir kez 13
Bir dahaki sıra bir kez 12. Diğer sıra bir kez 13. Pardon, 11. Bu şekilde azaltacağız. Evet, 13 tane sık iğne ördüm. Tekrar bir tane kesiyorum. Sıra sonuna kadar 13 tane tek batıyoruz, bir kesiyoruz. Tekrar yapıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim ve burası bizim 36. sıramızdı. Şimdi 37. sıradayız. Tekrar bir kesiyoruz. Bu sefer 12 tane düz örüyoruz. Birer katlardan alıyorum. İkisini bir ördüm. Azaltmış olduk. Şimdi 12 tane tek batıyoruz. Bir azaltıyoruz. 12 tek batıyoruz. Bir azaltıyoruz. Evet, 6 tekrar yapmış oluyoruz yani. Sıra sonuna kadar aynı. Evet, her sıra 6 tane kesmeye devam ediyorum. Burası başlangıç yerimiz. En son bir kez 7 ör, bir kez 7 ör yaptım. 6 tekrar. Şimdi bu esnada içerisine elyafla doldurdum. Ufalacağı için, biraz sonra boyun yeri azalacağı için bunu elyaf doldurmada zorlanabiliriz. O yüzden şimdi birazını doldurdum. Tekrar kesmeme devam ediyorum. Şimdi de bir kez 6 ör yapacağım. Demin bir kez 7 ördü. Şimdi bu tekrar bir kez 6 ör. Bu sıra 6 tekrar kesmeme 24 sık iğne kalana kadar devam ediyorum. Evet, kesmelerimi bitirdim arkadaşlar. En son bir kez 3 ör, bir kez 3 ör, 6 tane kesme yaptım ve 24 tane sık iğnem kaldı. Güzelce doldurdum. Bu şekilde ne taş gibi ne de yumuşak, orta karar bir doldurma yaptım. Kafamızı bitirdik. Şimdi buradaki göz detayımızı yapacağız. Bunun için ten rengimizle, evet, benim ten rengim kar topu demiştim. Kar topunun ten rengi şu şekilde. Color K1219, lot 7, Y 7639. Dediğim gibi Lanosa Alara'nın ten rengiyle yapabilirsiniz. Benim elimde bu var. O yüzden kar topuyla örüyorum. Hiç Lanosa kalmamış elimde. Şimdi gözümüzün alt tabakasını yapacağız. Bunun için 24 tane zincir çekeceğiz. Şimdi bir 24 zincir çekelim. Evet, 24 tane zincir çektik. Hemen ikinci zincirime geri dönüyorum ve ikinci zincire ve bütün zincirlerin içine tek sık iğne yapıyorum. Hepsini birer tane sık iğne yaparak toplam 23 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar bu şekil hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek battım. Tek sık iğne yaptık. 23 tane sık iğnemiz var. Bir zincir çekiyorum. Döndüm ve hemen ilk zincirden itibaren yine 23 tane sık iğne yapıyorum. Hepsine tek batıyoruz. Bu şekilde 5 sıra aynı düz öreceğiz arkadaşlar. Bu birinci sıraydı. Şimdi ikinciye geçtik. Toplam 5 sıra bu şekilde düz örelim. Evet, toplam 5 sıra 23 sık iğne olarak düz ördük. Şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Şimdi bir zincir çekiyorum. Döndüm. Bir tane tek battım. Yanındakine çift batıyorum.
sıra sonuna kadar düz örüyorum. Son 2 tane kalınca yine aynı buradakinin simetrisi olarak bir arttırıp bir tek örüyorum. Evet, arttırmadan sonra 19 tane tek battım ve son 2 tane kalmıştı. Bir arttırma yapıyorum ve en sondakine tek batıyorum. Başta ve sonda ikincilerde arttırma yapmış olduk ve toplam sayımız 25 oldu. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz ve 2 sıra tekrar düz öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmadan 25 sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, 2 sıra tekrar düz ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum ve tekrar ilk ilmeğime tek batıp yanındakine çift batıyorum. Yine bu sırada 2 tane arttırma yapıyoruz. En son kalan ikinci sık iğnemize yine arttırma yapacağız. Evet, arttırmamızdan sonra 21 tane sık iğne ördüm ve son 2 tane kaldı. Bir tanesine yine çift batıyorum. Bu şekilde son kalanda tek batıyoruz. Ve sayımız 27 oldu. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, tekrar 2 sıra düz ördüm. Bir zincir çekiyoruz. Döndüm ve yine bir tane tek battım. İkinciye çift arttırmış olduk. Yine sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Son 2 kalana kadar. Evet, 23 tane düz ördüm arkadaşlar. Hepsine tek battım ve son 2 kalmıştı. Bir tanesine çift batıyorum ve arttırdım. Çoğaltmış olduk ve son kalanda tek battık. Toplam sayımız 29 oldu. Evet, buraya kadar toplam 12 sıra ördük. Arkadaşlar, şimdi 13. sıraya başlayacağız. Şimdi bundan sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, arttırma yerinden sonra şuradaki tırnağımla gösterdiğim yer, arttırdığımız yer. Bundan sonra 4 sıra düz ördük. 2, 4 sıra. Toplam sayımız 29'du. Aşağıdan yukarıya da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra örmüşüz. Şimdi artık gözümüzdeki şuradaki kısım yapacağız. Ayrımı yapacağız. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum ve 15 tane sık iğne örüyoruz. Hepsine tek batıyoruz. 15 tane. Evet, 15 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum ve döndüm. İlk ilmeği. Evet, birinciyi atlayıp ikinciye batıyoruz. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Yine bir zincir çekiyorum. Döndük. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz. En son bir tane kalana kadar hepsine tek batıyoruz. Sadece burada bu şekil yapacağız. Diğerlerinde 2 tane bir araya alıp keseceğiz. İşte en son bir tane kalana kadar hepsini düz ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane. Son bir tane kalmıştı. Buraya battım, çıktım ve demin o bir zincir çekip battığımız yere de, şu tepeye de batıyorum ki
Burayı yumuşatmak istiyorum, bu tepeyi. İkisini beraber aldım. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Bir atlayıp tekrar ikinciye batıp sıra sonunda 2 tane kalana kadar düz örüyoruz. Evet, en son 2 tane kaldı. Bunları da battım çıktım, kapatmıyorum. Yanındakini batıp çıktık. İkisini bir alıyoruz ve yuvarlattık. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine bir atlayıp ikinciye, sıra sonunda 2 tane kalana kadar düz örüyoruz. Saymak önemli değil, saymıyorum hiç. Gidişat doğru olması yeterli. Evet. Evet, sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalmıştı. Yine bunları da bu şekil batıp çıktık. Batıp çıktık. İkisini bir örüyoruz ve yuvarlattık. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Yine birinci atlayıp ikinciye batıyoruz. Yine sıra sonunda 2 tane kalana kadar düz örüyoruz. Evet, en son 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Onları da yine aynı şekilde batıp çıkıp battık çıktık ve hepsini bir kapattık ve bitirmiş olduk. Burada 2, 4, 6, 7 tane sık iğnemiz kaldı. Bir zincir çektim. Bunu dikerken içeride şu şekilde dikeriz görünmesin diye. Şimdi kapatmak için bu şekil bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, tekrar deminki gibi bu şekil gelmiştik. Buranın devamına devam edeceğiz. Buradan sonra geri dönmüştük. Şimdi aynı yere buraya ipimizi takacağız. Bu şekilde çekiyorum. Aynı noktaya bir zincir çektim. Ve buradan şöyle bir tane sabitleme zinciri mi yapsak? İnsan da yaptığını unutuyor, inanın. Buradan başlıyorum. Yine aynı noktaya. Şu ipimi de içeride yürüteceğim. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. İpi de arkada bu şekilde yürütüyorum, saklıyorum. Evet, sıra sonuna kadar düz ördüm. Bir zincir çekiyorum, döndüm ve biri atlayıp ikinciye battım. Tekrar örmeye devam ediyorum. En son bir tane kalana kadar bir sık iğne kalana kadar düz örüyoruz. Evet, şimdi buradaki bir tane kaldı. Bir de onun yanındaki başladığımız var. İkisini bir alacağız. Ben deminki yaptığımız gibi batıp çıktım. Bir de ona batıp çıkacağım. Oradaki bu sivriliği yok etmek için ikisini beraber kapattım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine birinci atlayıp ikinciye. Bundan sonra yan tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde öreceğiz. Evet. En son 2 tane ilmek bırakıyoruz. Yine batıp çıkıp 2 tane battık çıktık. Beraber örüyoruz ve azalttık. Bir zincir çekip döndük. Birinciye atlıyoruz. İkinciye bu şekilde 7 tane kalana kadar, 7 ilmek kalana kadar
yan tarafta olduğu gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, yine 7 tane kaldı ve bitirmiş oldum. Toplam 6 sıra örmüş olduk. İp taktıktan sonra 6 sıra yanlardan kese kese en son 7 tane kalana kadar bu şekil gözümüzün detayını yaptık. Şimdi ipimi biraz uzun keseceğim dikme için. Evet. Bunu bitirdik. Parçamızı bitirdik. Şimdi de ağzımızı yapalım. Bu şekilde yaptık. Şimdi ağzımız için şu detayı yapacağız. Evet, ağzımız için 36 tane zincir çektim. Şimdi ikinci zincirimize içerisine 3 tane sık iğne dolduruyorum. Aynı tabanda yaptığımız gibi köşelerde 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar sıra sonunda tek kalan zincire kadar hepsine tek batıyoruz. Yani 33 tane sık iğne zincirimize sık iğne yapıyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Bu şekilde. Evet, 33 tane sık iğne ördüm. Her zincirin içine tek battım. Son kalan zincirime de 3 tane sık iğne örüyorum. Köşeyi dönmüş oldum. Bu şekilde tabanlarda yaptığımız gibi köşeyi döndük. Tekrar 33 tane bu taraftan da zincirlerimizin içine tek batıyoruz. Evet, yavru kediler de şu an koşturuyor evde. Oyun oynuyorlar. Evet, bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek battık ve toplam 72 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi tekrar burası bizim başlangıç yerimiz. Buradan devam ediyoruz. Şimdi bu köşedeki üçüne de hepsine çift batıyoruz. 3 sık iğnenin üçüne de içlerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde hep çift battık. 6 olmuş oldu bu köşemiz. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Diğer köşemize de yine hepsine çift batacağız. Evet, buradaki köşeye de hepsine çift battım. 3 sık iğnenin hepsine tekrar düz ördüm. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ve toplam sayımız 78 oldu. Şimdi bir tek örüyoruz. Bir sık iğne yaptım. Bir arttır yapıyoruz. Bir tek ördüm. Bir arttır. Işığım da bozuldu. Bir tek, bir arttır yaptık. Yine köşede 3 tane arttırmamızı yaptık. Sıra sonu karşıki diğer köşeye kadar düz örüyoruz. Evet, birinci köşeyi döndükten sonra 34 tane sık iğne ördüm ve tekrar buradaki arttırmaların içine arttırma yapıyoruz. Bir arttırdım, bir tek ördüm, bir arttır, bir tek ve bir arttır. 3 tane arttırmanın her birini tekrar arttırma yaptım. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. 3. sıramızı bitirdik ve toplam sayımız 84 oldu. Şimdi 4. sıramızdayız. Bu sefer 2 tane tek yapıyoruz. 1, 2 tek, 1 çift. 2 tek,
bir çift, 2 tek, bir çift. Köşemizde yine 3 tane arttırmamızı yaptık. Arttırmaların içine yapmış olduk. Şimdi diğer köşemize kadar düz örüyoruz. Evet, 35 tane sık iğne ördüm ve yine köşeye geldim. Köşemi arttırmanın içine arttırmamı yaptım. Birinci arttırmamı yaptım. 2 tane tek batıyorum. 1 2 tekrar arttırmanın içine arttırma yapıyorum. İkinci arttırmam. 2 tane tek batıyorum. Tekrar üçüncü arttırma. Evet, köşede bu şekil 1 2 3 arttırmamı yaptım. Sıra sonuna kadar tekrar düz örüyorum. Evet, 4. sıramızda bitirdik ve toplam sayımız 90 oldu. Şimdi 5. sıramızdayız. Bu son arttırışımız. 3 tane tekle başlıyoruz. 3 tane tek battık. Bir arttırıyoruz. Bu sefer 3 tane. 1 2 3 tek aralarda bir arttır. 3 tek bir arttır. Evet, bu köşedeki arttırmalarımızı bitirdik. Arayı düz örüyoruz. Diğer karşıda arttırmalarımızı yapacağız. Evet, 36 tane sık iğneye tek battım ve diğer köşemize geldik. Bir arttırdım. Aynı arttırmanın içine battım. 3 tane tek batıyoruz. 1 2 3 bir arttır. 3 tane tek. 1 2 3 tekrar son arttırma. Köşemdeki 3. bu taraftaki yani arttırmamı yaptım. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Evet, ağzımızın 5. sırasını bitirdik ve toplam sayımız 96 oldu. Şimdi artık arttırmayı yapmıyoruz artık arkadaşlar. 31 tane, şurası başlama yerimiz. İpimi bu tarafa alayım. 31 tane sık iğne öreceğiz. 31 ilmeğin içine hepsine tek batacağız yani. Bu şekilde 31 tane örelim. Evet, 31 tane sık iğne ördüm. Ve şimdi burada tam ortadaki ilmekle iki yandaki ilmeği üçünü bir keseceğiz. Bunu keseceğiz ki şu ağzımızdaki bu görüntüyü yapalım. Aşağıya doğru bu görüntüyü vermek için 3 tane bir araya alıyorum. 1 2 3. Üçünü bir örüyorum. İsterseniz 3 katını bir alıp da kesebilirsiniz. Aynı şey. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Buradaki işaretliğe kadar düz örelim. Evet, 7. sıradayız ve 30 tane başlangıç yerim burası. 30 tane düz ördüm ve tekrar burada 3 tane kesme yapacağız. Bu sefer şöyle katlarından almayı göstereyim. İki türlü de yapabilirsiniz. 1 2 3. Üçünü ön katlarını aldım ve bir seferde çektim. Bu şekil aşağıya doğru meyil vermeye başladı. Evet, kesmeden sonra 41 tane sık iğne ördüm. Hepsine tek battım. Şimdi burada bir trabzan öreceğiz. 8 tane ilmeğimizi trabzan yapacağız. Çene görüntümüz için. Trabzan yani tığın üzerine alıyoruz.
2 seferde çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 evet 8 tane bu şekil trabzan yaptık. Tekrar sık iğne ile devam ediyoruz. Sıra sonu zaten gelmiş. Buraya kadar düz öreceğiz. Evet 8. sıramızdayız. Yine başlangıç yerinden itibaren 29 tane sık iğne örüyoruz. Ve tekrar 3 tane aynı yerden kesiyoruz. 3 ilmeği bir arada alıp bir seferde kestik. Ve trabzan ördüğümüz yere kadar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde buraya kadar sık iğne örelim. Evet, çene altındaki trabzana gelene kadar 40 tane sık iğne ördüm ve tekrar trabzan olan yerde aynı şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane bu şekilde trabzan yaptık çenemiz için ve tekrar sıra sonuna kadar hepsini sık iğne olarak tek batıyoruz. Evet 8. sıramızda bitirdik ve toplam sayımız 90 oldu. Şimdi 9. sıramızda arkadan çapraz olarak öreceğiz. Burası bizim dikiş yerimiz olacak. Açılmaması için, rahat dikmek için örgümüzü bir sıra düz öreceğiz 90 ilmek olarak ama çapraz olarak. Yani örgümüzü yukarıdan değil de tığımızın altından alacağız. Bu şekilde alttan doğru öreceğiz. Tığımızın altından ipimizi alıyoruz. Eğer eliniz çok gevşekse burunu tamamen de o şekilde de örebilirsiniz. Çapraz örgüyle çapraz örgü açılmayan çok güzel bir teknik. Küçük bebekleri falan bu şekil ören çok var. Çok da güzel duruyor. Gördüğünüz gibi çapraz bir görüntüsü de oluyor. İsterseniz tamamen de bu şekilde örebilirsiniz örgünüzü. Sadece biraz ağır gidiyor. Zahmetli. Evet ama alışınca da örülüyor. Bakın açılmıyor. Yani dikerken çok rahat edeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekil çapraz sık iğne yapalım. Evet sıra sonuna geldim ve ilmek kaydırarak bir zincir çektim sabit olsun diye kapattım, bitirdik. İpimi uzun keseceğim dikme payı olsun diye. Evet ağzımızı bu şekil yapmış olduk. Evet bu bölümde kafamızı, yüzümüzün göz kısmını ve ağzını yaptık. Bu şekilde bayağı süremiz aştı. Şimdi bir dahaki videoda, ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.